Evliya Çelebi seyahatnamesinde Çemberlitaş'taki Esirhan'dan söz eder. 300 hücreli Esirhan'da Afrika'dan getirilen köleler satılır. İşte o kölelerden biri Habeş İbrahim. İbrahim Esirhan'da satılır ve sahibi ölünce serbest bırakılır. İstanbul'daki kölelerin özelliği şudur: sahip öldüğünde serbest bırakılırlardı. Bu çok önemli bir özellikti çünkü Batı'da kölelik babadan oğula geçerdi. İbrahim serbest kalınca İstanbul'u terk eder. Ve biz o Habeş köle İbrahim'in torununu çok iyi tanırız. Dedesi İstanbul'da köle olarak yaşayan o ünlü yazar, Rus edebiyatının ünlü şairi Alexander Pushkin'dir. Evet, siz Alexander Pushkin'i Rus edebiyatından bilirsiniz öyle ama sakın onu sarışın, renkli gözlü sanmayın. Kara tenlidir. Annesinin babası İbrahim İstanbul'da köleydi. Ve İstanbul'da köle tarihinde en ünlü isimlerinden biri sarayın ünlü harem ağası Nadir Ağa'dır. Nadir Ağa 2. Abdülhamit devrildiğinde o da saraydan ayrılır ve Göztepe semtine yerleşir. Göztepe tren istasyonunun yanında bir köşkte otururdu Nadir Ağa, Afrikalı ve mandıracılık yapar. Nadir Ağa'nın inekleri sağılınca onların sütleri ilk kez şişeye konur. Evet. Bizim ülkemizde sütü ilk kez şişeleyen Nadir Ağa'dır. Ben ne zaman İstanbul'da şişe içinde bir süt görsem İstanbul'un köle tarihi gelir aklıma.